Osmanlı sikkelerine olan merakını çıkardığı ansiklopedi ve kitaplarla gelecek nesillere aktarmayı da hedefleyen Atom Damalı, aynı zamanda Türkiye'nin en ciddi sikke koleksiyonlarından birinin de sahibi. Sizler için Atom Damalı'nın evine konuk olduk. Bugün çok değerli bir koleksiyonerimizin evindeyiz sevgili izleyiciler. Doktor mühendis, iş adamı Sayın Atom Damalı. Kendisinin çok değerli koleksiyonları var. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum bu röportajı sizler gibi. Şimdi koleksiyonla ilgili bütün bilgileri sizden alacağız. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu sizi burada ağırlamak çok büyük bir keyif. Koleksiyon artık sizin hayatınızda önemli bir yere sahip olmuş anladığım kadarıyla. Nasıl başladı ve nasıl böyle bir tutkuya dönüştü? İlk merak ettiğim şey bu. Şimdi benim çok aktif bir çalışma hayatım oldu. Çok genç yaşta çalışmaya başladım. Ve bu ağır çalışma arasında her zaman bu çalışma ortamından uzaklaşabilmek için kendimi hobilerime verdim. En çok sevdiğim bir tanesi Osmanlı tarihiyle ilgili belge ve arşiv oluşturmak. Bunlar hakikaten keyifli hobiler çünkü aynı zamanda size eski Türkçeyi de öğrenme zorunluluğunu getiriyor. Ve dolayısıyla o şekilde yeni bir hobi de Osmanlıca okuma oldu. Genellikle koleksiyonlarda elinizde bir tane bir şey olduğu zaman fazla önemli değil. Ama ona benzer başka bir onun eşini veya onun rakibini gördüğün zaman, aldığın zaman 3-5 olduğunca bir anda bir koleksiyon merakı oluşuyor ve artık gezdiğiniz yerlerde o gözle bakmaya başlıyorsunuz. Tabii Türkiye'de Kapalı Çarşı çok önemli bir merkez. Bütün eski objelerin, belgelerin ortak buluştuğu bir yer. Oraya gittiğiniz zaman hakikaten dünya sizin çok güzel objelerle karşılaşıyorsunuz. Evet. Osmanlı para koleksiyonu üzerindeki çalışmalarımız var. Ayrıca tabii tarihle ilgili çalışmaları yaparken madalyonlar da çok önemli. Çünkü her madalyonun ayrı bir hikayesi var, ayrı bir nedeni var. Evet. Osmanlı madalyonları son 200-300 yılın çok önemli sanat eserleri arasında. Mesela burada bir örnek vermek gerekirse, bu Osmanlı İmparatorluğu'nun Abdülhamit döneminde çıkarttığı Şefkat madalyonu. Üzerinde yakut, zümrüt ve pırlantalarla bezenmiş ve Osmanlı devlet adamlarının, eşlerinin veya ailelerinin yaptığı yardımlar nedeniyle sultan tarafından verilen bir şey. Sadece kadınların takma hakkı olan bir madalyon. Şefkat madalyonu hakikaten muazzam bir mücevher özelliğinde. Bu devlet adamlarına verilen ayrı bir madalyon. Tarihi sikkelerle ilgili nasıl başladı peki koleksiyonunuz? Para koleksiyonu aslında koleksiyonculuğun temel yani en fazla yapılan koleksiyonlarından en olan, biridir. Pul ve para. Bilinen, evet. Parayla beraber tarih merakı da birleştiği zaman tabii sikkeler, eski paralara da sikke adı veriyoruz. Sikkeler çok önemli belgeler haline geliyor. Oradan bazı şeyler öğreniyorsunuz. Tarih ve ekonomiyle ilgili okuduklarınızı sikkeler üzerinde görebiliyorsunuz. Aslında sikkeler hakikaten bir tarih laboratuvarı gibidir. Evet. Üzerinde çok önemli bilgiler vardır. Özellikle İslami ve Osmanlı sikkelerinin. Dolayısıyla tarihçilere de yön gösterdiği için çok ilgimi çekti ve ağırlıklı olarak sikke üzerine çalışmaya başladım. İlk parayı peki nasıl oldu? Yani ilk para ve ilk sikke nasıl başladınız? Biraz onu merak ediyorum. Hikayesini merak ediyorum. Aslında o da ilginç oldu. İlk başta Osmanlı altın paralarıyla başladım. Çünkü altın aynı zamanda bir yatırım aracı olarak kullanılabileceğini düşünüyordum. Başka paralarla hiç ilgilenmiyordum. Gümüş ve bakır paralarla. Bir yaş günümde bir arkadaşım koleksiyon merakımı bildiği için bana bir Osmanlı gümüş parası hediye etti.
Bir anda o yepyeni bir kapı açıp altın paraların yanında gümüş paraları da toplamaya başladım. 17. yüzyıl öncesindeki genellikle kullanılan para akçe dediğimiz küçük gümüş paralar. Ve 1700'lü yıllara yaklaşırken Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik olarak hemen hemen hiçbir imkanı kalmıyor. Bu paraları dahi basacak hali yokken 20 sene sonra savaşların sona ermesiyle, İran, Avusturya ve Rusya savaşlarının sona ermesiyle Osmanlı İmparatorluğu bir rahat bir döneme geçiyor ve yaptığı hakikaten büyük bir kültür reformuyla ekonomi bollaşıyor, altın geliyor, gümüş geliyor ve bu şekilde çok büyük süslü paralar basma imkanını kazanıyorlar. Arada muazzam bir fark var. Yani korkunç bir fark var değil mi? Hakikaten işte savaş döneminin Evet. paraları ve barış döneminin paraları. Aslında çok söze gerek yok. O dönemleri şu iki para çok iyi anlatıyor. Sizin de Evet. ifade ettiğiniz gibi. Kaç tane var peki, sayılarını biliyor musunuz? Şimdi tabii Osmanlı 600 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. 600 yıllık bir tarih ve çok bugün üzerinde 37 devletin yer aldığı çok muazzam bir coğrafya. Çok çeşitli paraları var. 10 binlerce paraları var. Belli bir aşamada farkına vardım ki Osmanlı paralarını toplayıp tamamlamanın zevkine erişemeyeceğim. Onun üzerine biraz şeklini değiştirdi çalışmalarım. Bu sefer Türkiye'de şimdiye kadar yapılmamış, dünyada da şimdiye kadar yapılmamış ama her imparatorluğun olan korpus adı verilen para kitabını çıkartmaya karar verdim. Bugün dünyada 15-20 değişik ülkede bu kitaba bilgi veren, para resimleri veren, tecrübelerini ve bilgilerini benimle paylaşan çok değerli tarihçi ve numizmatlar var. Türkiye'de de en azından böyle 15-20 tane koleksiyoner ve numizmat yardımcı oluyor. Ancak onların desteğiyle böyle bir kitap hazırlanıyor. Çünkü bu kitap 8 yıldır hazırlanıyor ve 2 sene daha devam edecek. 10 ciltte tamamlanabilecek. Şimdi 3 cildini daha çıkartabildik. Evet. Kronolojik olarak bütün Osmanlı tarihini tamamlayacağız. Bir tutkuya mı dönüşüyor o zamanla acaba? Nasıl yorumluyorsunuz? Bu denli hayatınızın merkezinde olmasını, bir hani hobiyle ve belki birkaç koleksiyonla başlayan bu durumun. Şimdi bir nevi tutku diyebiliriz çünkü çok değişik pencerelerden bakma imkanınız oluyor. Mesela bu Osmanlı paraları ile ilgili araştırmalara başladıktan sonra takriben yurt dışına 20'nin üzerinde seyahat yaptım. Ve bunda dünyadaki çok önemli müzeleri gezme ve oradaki uzmanlarla ortak çalışma yapma imkanını kazandım. Bunların dışında da koleksiyonlarınız var, tablolarınız var. Başka neler var? Resim koleksiyonum var. Resim koleksiyonlarımda genellikle temalı yapıyorum. Mesela burada gördüğünüz tablolar, işte 15-20 tablom var. Hepsi Haliç'le ilgili. Evet. Neden Haliç? Çünkü meslek olarak da benim bir 5 yılım belediyede geçmişti. Haliç'in temizlenmesini başlatmıştık. Ve dolayısıyla çok manevi olarak da tatmin edici bir şey olarak bir anlamı olduğu için burada en sevdiğimiz köşemizde Haliç resimlerini topluyoruz. Evet. İkinci konulu resim koleksiyonumda naif Türk resimleriyle ilgili.
Peki iyi bir koleksiyoner olmak için ya da bir koleksiyona başlamak için ne yapmak gerekiyor? Biraz böyle belki bizi izleyen genç arkadaşlarımız vardır. Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi eğer yani gençlere verebileceğim tavsiye şu. Bir defa koleksiyon yapmak için çok ciddi paralar harcanmasına gerek yok. Dolayısıyla mali durum önemli değil diyebiliriz ve çok değişik konularda koleksiyonlar yapılabilir. Eğer bilgiyi açsanız, yeni şeyleri öğrenmek istiyorsanız, bu öğrendiklerinizi paylaşmak istiyorsanız, koleksiyonerlik hakikaten çok güzel bir konu. Ulaştığınız o paraların üzerindeki işte tarihten vesaire onların hikayesine ulaştığınız değişik şeyler var mı bizimle paylaşabileceğiniz, bilmediğimiz ya da sizi çok etkileyen ya da paylaşmak istediğiniz? Şimdi tabii Osmanlı tarihi çok Türkiye'de önemli gündeme gelen konulardan bir tanesi oldu. Başta çok başarılı televizyon dizileriyle ilgili. Örneğin Sultan Süleyman'ın hayatıyla ilgili yapılan dizide öne çıkan Muhteşem Yüzyıl. Paraları incelediğiniz zaman orada da devam ettiğini görüyorsunuz. Evet. Şimdi 36 Osmanlı Sultanı var. Bunlardan sadece bir tanesi Sultan Süleyman'ın sikkeleri tek bir cilt haline geliyor. O kadar binlerce para darp edilmiş o dönemde. Çok güzel bir sohbetti bizim için. Size konuk olmak gerçekten önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün bu biriktirdiklerinizi, yıllarınızı bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok mersi. Bu haftada programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta biz yine sizlerle olacağız ama bu aralıkta siz bizi Facebook Hobikolik sayfamızdan, twitter.com/hobikolik adresinden takip edebilir. Görüş ve önerilerinizi hobikolik@ahaber.com.tr adresinden bizimle paylaşabilirsiniz. Haftaya yine sürpriz konuklar, renkli hobi ve koleksiyonlarla karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.